Normalde ben yavaş araba kullanmıyorum. Sevmiyorum. Valla. Yalnız olduğun zaman Eyvah eyvah. 180'i buluyor. Cibin arkasından bas. Oo, ben bunu. İşte moto bu. Oh, bak, oh. Nasıl gözüküyor arkadaşlar? Ayna, ya ayna ayarını bozmak zorundayım ama çünkü gözükmüyor hiç. Tamam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sağda sola göre oynuyor galiba. Sağda bir oynama var. Aa tamam, senkron ayna var bunda. Bak her arabada olmaz bu. O senin gözüne göre ayarlıyor ve ayarlamış şu an tam ayarında. Evet, Vay be. görüyor musun? Evet orayı tam ayarlamış. Süper. Şöyle çek, arkada polis geliyor. Ne canım ehliyetimiz yok, arabada kalmış. Ben de Bayağı gürültüsüz çalışıyor motor. gürültü şeyden Bir de gidiyor. klimasından da evet dediğiniz gibi. Bir kapatayım bakalım. Oo evet fark ediyormuş bayağı bir. Tamam abi. Debriyaj yukarıda kavruluyor. Evet yukarıda kavuruyor. Bayağı bir yukarıda. Bizim şu an benim aracımda da bu şekilde. Dikkat et arabalar. Ha evet, evet görüyorum. Arkadaşlar şöyle nazikçe sakin bir sürüş yapacağız. Bir konforunu merak ediyorum ben. O yıllarda konfor nasıldı acaba? Ama şu an beni en çok etkileyen şey araba hareket ettiğinde daha sessiz oldu. Evet. Şu an bir de akarak gidiyor. Böyle o akıcılık hissi vardı ya arabalarda, onu veriyor şu anda. Debriyaj yumuşacık. Debriyaj şu an benim kullandığım Passat'tan çok daha yumuşak. Buna %100 söylüyorum size. Frenlerin dolaşması çok güzel. Ve evet o kasisteki hissi. Ben bunu istiyordum işte abi, biliyor musun? Bu yumuşaklık hissi var ya, böyle salınıyor. Evet. Bu hissi bayağıdır tatmıyorum. Bu arada yakıt da anlık olarak gösteriyor. Şu anda 7.1. Evet anlık yakıtta görebiliyoruz. İçerinin aydınlatması mavi ve kırmızıdan oluşuyor. Onu da size şöyle göstereyim. Lambayı kapattığımda daha iyi göreceksiniz. Ancak lamba açık kalsın. İçeriği de net görün. Vites geçişleri çok net. Yani böyle tıkır tıkır vites geçişleri var. Kendi yolunu buluyor neredeyse. Ben sürüşünün bu kadar güzel olacağını düşünmüyorum. Yani şu anda mekanik aksamının bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum açıkçası. Hani böyle bir gevşeklik olur ya arabalarda, kendini salar. Bilmiyorum eski başka arabalar kullandınız mı? Onlar böyle çok gücü hissettirir insana. Ben çünkü çok eski araba kullandım. Ama bu... Şimdi eski arabalar da arabanın kullanışı ya bu araba gerçekten hunharca kullanıldıysa Evet. Ondan bir iş gelmiyor. İster istemez mutlaka etkiler kesinlikle. Hemen gaza yüklendiğinizde 17.5 20. Bakın çekiş şu anda 1800 devirde olmasına rağmen, hızımız düşük olmasına rağmen çok güzel. Bir kornasını merak ediyorum. Nasıl bunların kornası? Konuda. Kornası gene aynı şekilde bizim araçlara çok benziyor. Aynı neredeyse. Sinyal sesinde burada bir role veriyor. Dijital bir ses yok. Allah Allah. Yani uzun zamandır şu direksiyon hissini almamışım ya. Ben onu fark ettim şu anda. Yani şu direksiyonun böyle sürtünme hissi var ya, o çok garip hissettiriyor ya. Bu arabayla böyle hiç hızlı kalkışlar, işte bağırtmalar, o tarz bir şey yapmayacaksınız. Bunda böyle ağır ağır, Yavaş. süzüle süzüle böyle radyodan güzel bir şarkı açacaksınız. Ya da uzun yola çıkacaksınız böyle 100'le, 110'la. Şunu fark ettim. Sanki yollar bozuk değilmiş gibi hissettiriyor ama aynı yollardan ben bugün Passat'la geçtim. Takır tukur geçiyordum. Bizim araçlarda süspansiyonlar çok sert. Buna göre siz ona geçseniz mesela direkt fark edersiniz bunu. Çok rahatsız eder. Soldan kaptır. Tamam. Sağda çift park ediyorlar. Soldan basar gidelim. Cibin arkasından bas. Zorlamayayım ya. Hı? Zorlamayayım diyorum ama. Yo, ben bunu. İşte moto bu. Değil mi? Ya o ses, o emiş sesi. Aynen. Oo. Yani böyle horul horul ses yapıyor ya. İşte o dedim ya size 5 valve sesi. Ondan dolayı galiba biraz da.
Ve şu an daha 3000 devirdeyim. 3'te ama. Ha 3'te biraz sesini duymak istiyorum da o yüzden. Oo bak arkadaşlar şunu duyun. Ya mükemmel bir ses ya. O 3000 devirin biraz daha yukarısında geliyor o ses. Aynen. Yok bir de şeyde 160'a vurduğun zaman Tabii o zaman. o ses daha farklı. Değil mi? O tabii o gücü iyice hissediyorsunuz. Normalde ben yavaş araba kullanmıyorum. Söyleyeyim. Vallahi. Yanımda birisi falan olursa hep 120-130 giderim ama yalnız olduğun zaman Eyvah eyvah. 180'i bulurum. Ceza gelmiyor mu hiç? Çok ceza yedim canım. Vallahi. Ya ben Yani ben Merzifon'a gidip de cezasız geldiğim bir günü hatırlamıyorum. abi beni çok rahatsız ediyor cezalar ya. Ben bir kere yedim 1000 lira yedim. Vallahi hala acısını çıkaramıyorum. Bir gün yine de kışın gitmiştik. Yola çıktım Merzifon'dan, bir de şeyden yan yoldan çıktım ki daha yeni çıktım. Evet. 5 tane araç gidiyor. Şeye baktım yani 103 ile gidiyorum. Evet. Polis beni hemen durdurdu. Abi dedi 140 radara girdim. Aç dedim. Radarı dedim. Aç dedim. Hı Bak hı. dedim anın dedim radara girdiği anki dedim kilometresi ne yazıyor? 94. Hı hı. Peki 140 nerede dedim. Nasıl çıkarmış onu? Ha. Bir tanesi 140 dedi. En soldan sen geliyordun. Sen olabilirsin diye dedim. Yok artık ya. Neyse ben o cezayı ödedim. Gittim dilekçe verdim mahkemeye. Hı hı. O para bana gerisin geri geldi. Ama sizi uğraştırdılar. Zamanınızı çaldılar yani. Hiç yoktan. Bilirkişi de demiş ki kardeşim önemli olan dedim bu arabanın monitöre düştüğü anki suratı. Yani sizin sonra- oraya girdiğiniz 94 sonuçta. 94. Hı hı. Adam, polis anlamadı. Yok dedi. İyi dedim bak dedim ben de yarın bir gün bunu dedim vereceğim, şikayet edeceğim dedim. Mahkemeye vereceğim dedim. Dilekçe Hı hı. verdim. Ve geri parayı bana geri iade ettiler. Yani doğru olanı yapmışlar en sonunda. Ama ya işte diyorum ya şimdi siz mahkemeye gittiniz, dilekçe verdiniz. Onunla uğraştığınız zaman kaybı bunlar hiç. Ya o zaten bir yarım saatlik bir işti. O kadar halloluyor mu yani o Tabii, şey? tabii. Ben biraz üşendim de. Yok. Hemen gittim bir dilekçe yazdık. Ya- Mahkemeye verdim. Hemen götürdüm verdim. 3 ay sonra bir baktım para geri geldi. Şimdi bana aynı durum oldu. Şöyle söyleyeyim. Siz bana döneceğim yeri söylersiniz. Ben de dedim ya 1000 lira cezaydım. Bana diyor ki 180 ile geçtin diyor. 180 ile geçmişsin diyor. Tamam ispat et. Görüntü göster diyorum. Görüntü göstermiyor. O zaman görüntü göstermiyorsa da alamaz. Onu İşte ispat etmesi gerekiyor. yani ama işte görüntüyü istedim. Polis karakoluna gittim özellikle. Yok beni kovarcasına gönderdi. Hani Yok, geçmişsin hayır. kardeşim diyor. Hayır. İspat et. Ama ben de o gün düşünüyorum. Mesela diyorum ki ya 180'e çıkmadım hani niye 180 yapayım o yolda? Mümkün değil. İspat etsin. İşte yani Çünkü ben onu ispat etmek zorunda. ya siz yine başvurmuşsunuz. Ben peşinden koşarım böyle. Yok. Ben de kendimden emin olduğum zaman Evet. tamam. Kendini savunacaksın. Doğru söylüyorsunuz. Üşenmemek gerekiyor. Hiç üşenmem. Ama şunu fark ettim şu anda biz çok huzurlu gidiyoruz ya. Evet. Ya bas. Baksana Kerim arkada yatmış vallahi rahat rahat. Bas. Sen arabayı babaya ver de gör bakayım. Eyvah eyvah. Ya ben şimdi emanet araba olduğu için öyle kıyamam ya. Ama yani şu direksiyon bana bilmiyorum bak siz yeni araba kullansanız çok rahatsız olursunuz ben size söyleyeyim. Diyorum ya benim arabaya bir tur atın. Yani Hafif, o kadar hafif ki direksiyonun. hafiflik aynı ama şimdi burada bir sürtünme var. Hani yolu hissettiren bir sürtünme var. Çok farklı. Hani bunu anlatmak çok zor aslında. Benim arabada bu yok mesela. O keyfi baltalıyor. Ha konforu arttırıyor mu arttırıyor. Yoldan bir şey hissetmiyorsunuz. Ama işte yeni arabaların zararları da bunlar. Ama var ya yani gitmek istiyor ya. Beni bırakın diyor. Evet. Maşallah çok güzel bir arabanız var ya. Yani şu anda ben araba arıyorum. Bu arabalara yöneleceğim gibi geliyor. Tabii ben bu kondisyonda bir araba alamam ama biraz daha düşüğünü. Ya adamlar 2000 modellere ben çok baktım da Hı hı. 300 bin kilometrede, 400 bin kilometrede. Tabii. Ondan sonra 180 kilometre ve çok para da istiyorlar. Evet. Ya şimdi bu konfor olunca insanlar gezmişler belli ki yani. Her yere gitmişler bu arabalarla. Ama yani dediğim gibi siz bu arabayı hiç satmayın ya. Yoksa Evet. Yani satarsanız tabii bu arabanın 110 belki 120 milyar değeri var bence bu arabanın. 120 verdiler. Verdiler öyle mi? Tabii. Hatta biraz motor sesini duyalım.
Mesela böyle size hiç arıza çıkardı mı? Hatırlıyor musunuz öyle bir şey? Sadece yağın suyunu değiştirdiniz, devam ettiniz. Aynen. Bunlarda trigger nasıl acaba? Evet. Trigger var ya, trigger. Biliyor musunuz? Nasıl acaba? Trigger neyle ilgili? Motorda kayış oluyor ya, hani ana kayış. Onu değiştirdik bir defa. Ha, o değişti değil mi? Onu bir değiştirdik. Tamam. Ne zamandı bilmiyorum. Şeyde galiba ya. 2011. 2011'de değişti. 2011'de Ama değişti. tekrar onun bir değişmesi gerekebilir abi. Ne olur ne olmaz. Yani çünkü özel bir araba, hani o kayış koptuğunda çok büyük zarar veriyor arabaya. Çok maliyetli olacağını da düşünmüyorum yani. Ama ya siz bak, yine ustanız siz onu biliyordur büyük ihtimalle, onun tarihini falan. Arkadaşlar, hisler yeni arabaların o konforunu hissettiriyor ama bir yandan da size o keyfi de veriyor. Yani şu anda o sessizlik olayı çok güzel. Lastiklerden gelen gürültü, motor gürültüsü. Zaten motordan fazla ses duyamıyorsunuz. Lastiklerden bir uğultu var sadece. Rüzgar sesi konusunda daha 80'i geçemedik. O yüzden tam bilmiyorum ama yani çok fazla ses gelecekmiş gibi hissettirmiyor. Motor gayet sessiz ama zamanına göre. Bunu böyle keyfi dışında bence dışarı çıkarmaya hiç gerek yok. Frenleri değiştirdiğiniz belli oluyor. Evet, yeni değiştirdik. Hemen ısırıyor. Hemen ısırıyor. Dacia'ya giderken değiştirmiştik. Siz bunu uzun yolda gidiyorsunuz öyle. Evet. Geziyorsunuz o şekilde sürekli. Yani sürekli gidip geliyorsunuz. Ya bir işte geçen sene Merzifon'a gitmiştim. Bu sene de işte bir Dacia yaptık, o kadar. Zaten bunun kilometresi uzun yol gitmenin süreci olmaz. Yani buralarda gezip Yok, iş görmeli olmaz. En azından 6, 7, 8, 9 defa Merzifon'a gitmişim. Gene bir defa Ayvalık yaptık. Antalya yaptık. Ama siz bayağı geziyorsunuz bunda ya. Dururken 3.6 litre gösteriyor. Şu anda bizim araçlarda 0.51 civarında. Değil mi? Yakıt mı? Ha, yakıt konusunda evet. Dururken 3.6'dan gösteriyor. Peki yakıtımız ne oldu? Biraz sakin kullandık. Yok, gene düşmemiş. Vallahi teşekkür ederim, zamanınızı ayırdınız böyle. Yok, önemli değil. Sorun değil. İşte bu ya. O salınım, o konfor hissi çok farklı. Keskinlerde mesela vurmuyor. Biraz önce keskinlerin üzerinden geçtim. İnsanlar görünce anlıyor değil mi bu arabanın temiz bir araba olduğunu. Dışından fark ediyor onu. Evet. Nasıl oluyorsa o bir araba kendini hissettiriyor. Yani ben yorulmadım diyor yani. 2000 yılında böyle bir konforlu araba binmek çok farklıdır ya. Yani o zamanki arabalarla kıyaslandığında. Evet. Mesela o zamanki imajı nasıldı abi sizce bu arabaların? Çok güzel. Yani Mercedes bir değeri vardı ya. herkes de öyle çok fazla yok bu arabalardan tabii. Yoktu. O zamanlar yine aynı böyle Şahinler, Doğanlar, işte Tabii. Toroslar değil mi? O tarz arabalar kullanılıyor. Broadway mesela. Ünlü. 2000 yılında başka ne vardı acaba o zamanlar ünlü? Çok satılan araba. Jet'ten eski kasaları neydi? Ha, Borolar vardı. Borolar vardı. Ford vardı. Ford'lar çok vardı değil mi? 2000 model. Toyota. Ha evet. Ya o zaman da mesela adamlar Toyota'da mesela bu konfor yok o kadar fazla. Bir de onda mesela ses içeri çok gelir. Bu şekilde böyle sessiz gidemezsiniz. Arkadaşlar böyle 2500 devirden sonra çekmeye başlıyor. O zaman tam böyle torkunu veriyor. Aslında araba küçük hissettiriyor, yani boyutuna göre sürerken küçük hissettiriyor kendini. Burası kırmızı. Ha, biliyorum. Gerçi burada kamera yok da. Yok, aman. Siz artık buraları ezberlemişsiniz. Burasının yerlisi gibisiniz değil mi? Yıllardır buradasınız. Ben buraya kaç yılında geldim? 86. Buralar bomboştur yani. Bostan tarlasıydı buralar. Hepsi. Sadece bu cami vardı. Şunlar tamamen buralarda hiçbir şey yoktu. Benim evim orada, boştu oralar. Yani kimin aklından geçer ya? Hiç. Değil mi? Bostan tarlasıydı. Bu yol şeydi. Toprak mı? Toprak yoldu. Ha, yine yol aynı şekilde vardı burada ama değil mi? Burada yol, tek yol vardı ama böyle çift yol değildi. Tekti ve topraktı. Yan taraf topraktı. Aşağı tarafı tamamen topraktı. Buralardan at arabaları geçerdi. Ben çok iyi hatırlıyorum. Sağ tarafta en az 100 metre falan denize şey yapıldı. Doldurma mı yapıldı? Doldurma yapıldı. Ha, deniz buradaydı. Burada değil. Aşağı. Yakındı yani. Yol var ya. Evet. Ne yolu? Ta o ışıklar var ya. Tamam, evet, Işıklar, ha. ışıkların oradaydı şey. Oraya deniz geliyordu. Tabii. Vay. O çarşıda mesela biz çarşının içinden geldik ya. Tamam. Ha. Oradan başlıyordu deniz. Oo, bayağı doldurmuşlar ya. Yani o Ve McDonald's'ın uzun yıl olduğu yer var ya, doldurdular. o restoranlar. Evet. Orası deniz oradaydı. Buradan sıfırda. Dön şu geniş ya karşı taraf. Sen dönemedin. Yok, döner.
Dönecek. Döner. Ucu kestiriliyor. Bunun turu çok fazla şey. Evet. Ben onu bilmiyordum ya, o doldurma olduğunu. Peki 1986 şimdi burada yol var diyorsunuz topraktan. O zaman Toprakta. nasıl arabalar mesela? 1986'da da Mercedesler vardı. Mesela onlar bu yolu mu kullanıyordu bu şekilde? Evet. Evet. Heh, geçmeyelim. Ben hep buraya kaçırıyorum. Şöyle yanaşıyorum. Benim arabayı alayım abi. Oraya siz bunu yerleştirirsiniz. Vallahi tekrar çok teşekkür ederim. Rica ederim. Verdiğiniz arabanızı güvenip. Şöyle buyurun. Ben arabayı hemen alıyorum. Arkadaşlar nasıl buldunuz sürüşü? Vallahi böyle dikkat ederek sürdüm. Çünkü değerli bir araba. Hem sahibi için hem benim için çok değerli. Ama ben çok keyif aldım. Abartmıyorum size. İşte böyle arabanız olacak, tamam mı? Bir tane de yanına yeni bir arabanız olacak. Hafta içi bunları kullanacaksınız. Hafta sonu kesinlikle böyle bir araba kullanmanız lazım. Çok aşırı keyifli ya. O direksiyon hissini ya şimdi ben size aktaramıyorum ama direksiyonda böyle bir sürtünme var, tamam mı? O sürtünmeyi hiçbir elektrik karşılamıyor. Bu arabanın direksiyonu elektrikli değil ya. EPC lambası yanıyor ama yani bana elektrikli gelmedi açıkçası. Bildiğiniz yolu tıkı tıkı hissediyorsunuz ya. Arkadaşlar videodan bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ben aşırı keyif aldım. Eski arabayla yeni arabayı kıyaslamak mükemmel oldu. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz, kendinize dikkat edin. Ben de aynı şekilde manuel. Değil mi? Vites topuzu andırıyor. Tabii canım, o vitesi çok benziyor. Küçük bizde de aynı şekilde öyle. Üst taraftaki o Burası yazılar var. farklı. Evet. Şu farklı. Direksiyon farklı. Hı hı. Ve şurası. Ama yerleşimler neredeyse benziyor aslında. Hani havalandırma, işte klima ile yerini değiştirmişler teybin. Şu espri güzel ha. Ne o? Eski tip saat. Ha evet, saat devam ediyor. Bu araçta saat yok ama herhalde, değil mi? Ben görmedim onu. Ama dijital var. Dijital. Ha, dijital var, evet. Onun gibi değil, dijital şey. Bunlar da şeyden sonra koydular herhalde. Bunun 2 kasa üstüne koydular galiba. Saat var bunların, bazılarını başladı. 2005'te falan başladı galiba. Manuel mi? Nasıl? Normal saat değil mi? Ha, normal saat, evet. Şu şeye basarsanız, tuşa basarsanız çalışır o. Şeyde. Şurada yanıp sönüyor ya. Şuna bastığınızda şöyle kadranlar gelir. Mesela koltuklarda fark hissediyorum ben. Farklı. Tabii o ibreler değişti, tamam. Maviden artık beyaza dönmüş. Evet, izleler farklı. İstersen hani tutmak istersen zamanınız var mı bilmiyorum, ben sizi yani hani ben sizin duygularınızı merak ederim açıkçası, o yüzden diyorum. Ama şeyde ön tarafı işte bizim gibi geniş. Evet. Ya Passat'ın o şeyi o. Amacı o aslında, biraz daha genişlik, rahatlık. Geniş. Hı hı. Benim yine eşyalarım var ama sert biraz daha arkası. Sert. Evet, arkası Sert. biraz daha sert. Yani sizde bildiğiniz böyle ev koltuğuna oturmuş gibi his veriyor.